Videomdan, yeni bir çalışmamdan herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda da sizinle erkek bebeği yeleği çalışması yapacağız. Ben önce iliksiz tarafı ördüm arkadaşlar, videonun uzamaması için. Yani iliksiz tarafı, sağ tarafı ördüm, sol tarafı da beraberce öreceğiz. Yeleğimizi Ören Bayan'ın favori serisiyle öreceğiz. 100 gram ağırlığında, 230 metre uzunluğunda bir ip. 3,5 ile 4 numara arası örülecek. Benim elim sıkı olduğu için arkadaşlar, bakın benim elim sıkı olduğu için 4 numaralı şişle öreceğim. Eli bol olan arkadaşlarımız 3 veya 3,5 numaralı şişle örmesini tavsiye ederim. Evet, Ören Bayan'ın serisi. Ben bunu BİM'den aldım arkadaşlar. BİM'den ben birçok iple örgü ördüm. Çok güzel oluyor BİM'in ipleri. BİM'den aldığım iple size bu yeleği anlatmaya çalışacağım. Şimdi yeleğimiz arkadaşlar 52 ilmekten oluşuyor. 52 ilmek atarak yeleğimize başlayalım. Şöyle yapalım. Evet, yeleğimize geçebiliriz. Dediğim gibi arkadaşlar, ben sağ tarafı ördüm, sol tarafı, ilikli tarafı beraber örelim diye, hem de anlatırken göstererek anlatmak için arkadaşlar. Aynı zamanda da videoyu uzatmamak amacıyla. Şimdi 52 tane ilmek atalım. Şöyle kameramızı da düzeltelim. 52 tane ilmek atıp yeleğimize, erkek bebeği yeleğimize başlayalım. Şöyle, siz nasıl atıyorsanız arkadaşlar, benim atma şeklim şöyle göstereyim, bakın bu şekilde atıyorum. 2 3 4 5 6 7 8 9, evet 51 52, ipi biraz kısa tutmuşum ama tam denk geldi. Evet, şöyle yapalım, yeleğimize başlayalım. Çok güzel arkadaşlar. Bir de herkesin örebileceği, yani yeni örgüye başlayanların bile örebileceği, benimle adım adım giderek örebileceği bir model. Şimdi bakın arkadaşlar, önce şunu izah etmek istiyorum. Arka tarafta 3 ters 2 düz, 2 ters 2 düz olarak 3 terste bitireceğiz. Ön tarafa düz düşebilmesi için. Neden 3 ilmek düz, 3 ilmek düz de bitecek arkadaşlar. Bakın burada bir ilmeğimiz dikişimize gelecek. Burada da bakın bir ilmek döndüğü için burada 2 ilmeğin görünmesi lazım ve aynı zamanda ilk açıldığı zaman çirkin bir görüntü olmaması için 3 ilmek düzle başlayacağız. Daha doğrusu arka taraftan başlarken 3 ilmek ters, 2 ilmek düz, 2 ilmek ters, 2 ilmek düz olarak öreceğiz. Sona geldiğimiz zaman 3 ilmek tersle bitireceğiz ki ön tarafa 3'er ilmek düz düşmesi için. Tekrarlıyorum. Bakın burada dikişe gideceği için, burada da İlik açacağımız için arkadaşlar 2 ilmek düzle başlasaydık burada 1 ilmek düz görünecekti, diğeri döndüğü için. O yüzden 3 ilmek düzle başlanmış olacak, 3 ilmek düzle bitmiş olacak. Şöyle de yapalım, o şekilde başlayacağız. Şimdi arka taraftan başlayacağımız için 3 ilmek ters olarak başlayalım, düz ters 2 düz 2 ters olarak devam edelim. Evet, evet, ilk ilmeğimi ilk sırada olduğum için ördüm. İlk ilmeğimle beraber 3 ilmek tersimiz oldu. Bakın. Daha sonra 2 ilmek düz, 2 ilmek ters. Evet. 2 düz, 2 ters, 2 düz, 2 ters olarak sıra sonuna, yani son 3 ilmeğe kalıncaya kadar gelelim. Son 3 ilmeğimizi 3 ilmek tersle bitireceğiz. Evet, 2 düz, 2 ters, 2 düz, 2 tersle sıra sonuna geldik arkadaşlar. Sıra sonunda ne demiştik? 3 ilmek tersle bitiriyoruz. Ön tarafa düz düşebilmesi için. Evet, 2 ters 2 düz, 1 2 ve 3, sondaki ilmeğimizi ördük ve döndük. Bakın, aslında ben sondaki ilmeği örmüyorum arkadaşlar. Daha düzgün düşebilmesi için örmeden döneyim, ön tarafta öreyim. Ama tabii siz nasıl örüyorsanız. Evet. Şimdi bakın, ön tarafa 3 ilmek düz, sıra sonunda da 3 ilmek düz. Aralarda 2 ilmek ters, 2 ilmek düz olarak devam edeceğiz. Evet, 3 ilmek düzümü ördüm. 3 ilmek düz, 2 ilmek ters, 2 ilmek düz, 2 ilmek ters, 2 ilmek düz olarak sıra sonuna kadar geleceğiz. 3 ilmek düzle bitireceğiz arkadaşlar.
2 ilmek ters, 2 ilmek düz, 2 ilmek ters ve sondaki ilmeğimiz 3 ilmek düzle bitiriyoruz. Evet, son ilmeğimi örmeden aldım. Evet, ön tarafta örmeden aldığım ilmeğimi ördüm. 3 ilmek ters, daha sonra 2 ilmek düz, 2 ilmek ters olarak devam edeceğiz. Bakın arkadaşlar, 16 sıraya tamamlayıncaya kadar lastiğimizi örelim. 16. sırada, yani 16 sırayı tamamladıktan sonra hemen dönüyorum. Pardon arkadaşlar, 14 diş, 16 diş değil, 14 diş lastiğimizi tamamladık. Bakın buradan saydığımız zaman 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 diş, 14 sıra lastiğimizi tamamladıktan sonra bakın şimdi şöyle yapalım. Şu şekilde anlatayım. Eğer sağ tarafı yapıyor olsaydık arkadaşlar, hemen ilk sırada 3 ilmek düz, 2 ilmek ters, 2 ilmek düz, 2 ilmek ters, 6 ilmek saç örgümüz için koyacağız. Düz, 2 ilmek ters olarak hemen burada başlayacaktık. Şimdi biz sol tarafı yaptığımız için bakın. Sol tarafta 52 tane ilmeğimiz vardı biliyorsunuz. Sıra sonuna kadar, sıra sonunda 17 ilmek kalıncaya kadar şöyle yapalım. Evet. Sıra sonuna kadar, yani 17 ilmeğimiz kalıncaya kadar buradaki modeli koyacağız. 17 ilmeğimiz kalıncaya kadar düz öreceğiz. 17 ilmeğimiz kaldığında hemen modelimizi koyacağız. Artık model sıramıza geçtik. 14 sıra lastiğimizi ördük. Hayır, hayır. Evet. 17 ilmek kalıncaya kadar düz örelim. Evet. 17 ilmek kalıncaya kadar ördük. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 ve 17. Bakın. Şimdi 2 ters. 2 tersimizi ördük. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. 6 ilmek saç örgümüz için koyduk. 2 ilmek ters, 2 ilmek düz, 2 ilmek ters ve 3 ilmek düzümüzü ördük. Bakın. Dönüyoruz arka tarafa. Arka tarafta geldiği gibi örüyoruz arkadaşlar. Düzleri düz, tersleri ters olarak örüyoruz. Düzleri düz, tersleri ters olarak örelim. Evet, gördüğümüz gibi arka tarafta örelim. Evet, 6 ilmek neydi? Saç örgümüzdü. 2, 3, 4, 5 ve 6. 6 ilmek saç örgümüzü ördük. 2 ilmek düzümüzü ördük. Ve sıra sonuna kadar ters örerek gidiyoruz. Evet, arka tarafta sıramızı tamamladık. Şimdi ön tarafa geldiğimizde yine arkadaşlar gördüğümüz gibi örüyoruz. Evet, ta ki burada 4 diş haroşa oluşuncaya kadar, 4 diş haroşadan sonra ilk burgumuzu beraberce yapacağız. Şimdi ben 4 sırayı tamamlayıp ilk sırayı beraber ördük. 4 sırayı, ilk sıra daha öreceğim arkadaşlar. 4 sırayı tamamladıktan sonra ilk burgumuzu yapacağız ve düğme iliğimizi açacağız. Evet, bakın burgu yapacağımız sıraya geldik. Şimdi burada sıra sonuna kadar, yani 17 ilmeğimiz kalıncaya kadar düz olarak örelim. Dört sırayı tamamladık. Şimdi beraber ilk burgumuzu yapalım. Hatta şöyle işaret koyalım ki, ayraç koyalım ki ilk burgudan sonra, yani 4 dişte koyuyoruz ilk burgumuzu. Daha sonra 8 diş arayla burgularımızı koyacağız. Saç örgümüzü koyacağız. Evet, bakın. 1, 2, 3, 4. 4 diş tamamladık. 4 dişten sonra ilk burgumuzu yapıyoruz ve
Buraya bakın, ördüğümüz sıra değil arkadaşlar, alt sıra. Buraya hemen ayraç takın ki her 8 diş haroşadan sonra burgularımızı yapacağız. 6 tane ilmeğimiz var. Yani buna aparata gerek yok diye düşünüyorum. Çok az olduğu için ilmeğimiz, bakın 6 tane ilmeğimi çıkardım. Öndeki ilmeğimi arka taraftan aldım. Arka taraftaki ilmeğimi de ön tarafa alıyorum. Ön tarafa getiriyorum. İsterseniz aparatta da yapabilirsiniz arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Evet, ilk burgumuzu yaptık. 2 ilmek ters. Şimdi bu sırada arkadaşlar aynı zamanda düğme ilimizi açacağız. Düğme ilimizi açarken de bakın 2 ilmek tersimi ördüm. Burgudan sonra 2 ilmek tersimi ördüm. 3 ilmek düzümü ördüm. Başını doladım. Daha sonra 2 ilmeğimi birlikte kestim. Bakın, burgudan sonra 2 ilmek tersimi ördüm. 2 ilmek düzümü ördüm. Başını doladım. Önüme gelen 2 ilmeği, yani ters ilmeğimi kestim. 3 ilmek düzümü ördüm ve döndüm. İlk burgumuzu yaptık. Bundan sonra burgularımız arkadaşlar 8 diş arayla olacak. Arka taraftan da beraber örelim. 3 ilmek tersimi ördüm. Bakın, burada 2 ilmek düz ördük. Kestiğimiz ilmek, doladığımız ilmek. 2 ilmek tersimizi ördük. 2 ilmek düzümüzü ördük. 6 ilmek burgumuzdaki tersimizi örüyoruz. Daha sonra 2 ilmek düzümüzü ördük. Sıra sonuna kadar ters örerek gidiyoruz. Evet, şimdi bakın arkadaşlar, bu sırayı tamamlayalım. Cep çalışmasına kadar kaç sıra gidiyoruz onu göstereceğim. Cep çalışmasına kadar ben öreceğim. Cep çalışmasında beraber yapacağız. Yani bu cep değil arkadaşlar, bu süs olması için. Yani bir cep çalışması değil, sadece cep görünümünde bir çalışma olacak. Oraya gelinceye kadar öreceğim. Daha sonra beraber modelimizi koyacağız. Evet, ön tarafa geldik. Şimdi ne demiştik arkadaşlar, bakın. İlk düğme ilimizi açtık ve ilk burgumuzu yaptık. Şimdi burada 8 diş arayla burgularımızı yapacağız. Burada da arkadaşlar bakın, cep çalışmasına gelinceye kadar kaç sıra örmüşüz onu göstereyim ben size. Söyleyeyim ben size. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ve 16. Evet, 16 sıramızı tamamlayacağız. Bu arada burgumuzu unutmayalım arkadaşlar. Arka tarafta 16 diş haroşa oluşuncaya kadar öreceğiz. Daha sonra da cep çalışmamızı beraberce yapacağız. Şimdi arkadaşlar, cep çalışmamıza gelinceye kadar bir tane daha burgumuz olacak. 8 dişten sonra burgumuzu koymayı unutmayalım. Şimdi ben cep çalışmasına kadar, yani 16 sırayı tamamlayıncaya kadar, 16 sıranın kaç sırasını örmüşüz? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Evet, 10 sırayı tamamlayacağız. Toplam 16 olacak. 16 sırayı tamamladığımızda hemen dönüyorum. Evet, bakın arkadaşlar, cep çalışmamıza geldik. 16 sıramızı tamamladık. Şöyle sayalım isterseniz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ve 16. 16 sıramızı tamamladık. Şimdi bakın arkadaşlar, buradan başlıyoruz. Şöyle göstereyim. Şimdi bu taraftan başlıyoruz. Bakın, şöyle yan yana geldiği zaman burgumuz burada. Hemen bu taraftan başlıyoruz. 9 ilmek düz örerek, daha sonra 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 ve 18. 2 tersle başlayıp 2 tersi bitirecek şekilde 2 ters 2 düz başlıyoruz. 9 ilmek düzümüzü örüyoruz. 2 ters 2 düzümüzü cep çalışmamızı yapıyoruz. Daha sonra 8 ilmek düzümüzü örüp burgu tarafına, model tarafına geçiyoruz. Evet. Şimdi 9 ilmek düzümüzü örelim.
Şöyle yapalım. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. 2, 4, 6, 8, 9. Şimdi 2 ters, 2 düz. Cep çalışmamıza başladık. 2 ters, 2 düz. 2 ters, 2 düz. 2 ters, 2 düz ve 2 ters. 18 ilmek, 2 ters 2 düzümüze başladık arkadaşlar. 2 tersle başladık, 2 tersle bitirdik. Evet, burada 8 ilmeğimiz kalması lazım. 2, 4, 6 ve 8. Evet, 8 ilmek düzümüzü örüyoruz. Evet, bu 16 sırada arkadaşlar. Ben şöyle göstereyim. İkinci burgumu da yaptım. Burgularımızı kaçırmayalım. 8 sıraya bir burgularımızı yapalım. Evet, işaretleyicimi de koydum. Ayracımı da koydum ki sıraları kaçırmayalım. Evet, 2 tersimi örüyorum. Burgumu örüyorum. 6 ilmek düzümü örüyorum. 2 tersimi örüyorum. Yani lastiğimizi örüyoruz. 2 düzümü örüyorum. 2 tersimi örüyorum. 3 ilmek düzümü örerek arka tarafa geçiyorum. Arka tarafta gördüğümüz gibi arkadaşlar düzler düz, tersler ters olarak örüyoruz. Evet. Arka tarafta geldiği yönde örelim. Ön tarafta bir daha beraber yapalım arkadaşlar. Cep çalışmasını kaç sıra gideceğiz ona bakalım. Evet, arka tarafta düzleri düz, tersleri ters olarak örelim. Evet, arka taraftan örerek geldik. Ön tarafta bir daha beraber örelim arkadaşlar. Başlatalım. Evet, 9 ilmek düzümü ördükten sonra cep çalışmama doğru geliyorum. 2 ters, 2 düz, 2 ters, 2 düz, 2 ters, 2 düz, 2 ters, 2 düz ve 2 ters. 8 ilmek düzümü örüyorum. Altı ilmek burgumu örüyorum, yani saç örgümü örüyorum, lastiğimi örüyorum ve sıramı 3 ilmek düzümü örerek tamamlıyorum. Evet, arka tarafta düzleri düz, tersleri ters olarak örüyoruz. 8 sıra lastiğimizi tamamlıyoruz. Daha doğrusu cebimizi tamamlıyoruz. Daha sonra 3 sıra üzerine ters öreceğiz. Bakın, 3 diş üzerine ters öreceğiz ve cep çalışmamızı tamamlayacağız. Evet, cep çalışmamızın 7. sırasındayız arkadaşlar. 1 2 3 4 5 6 7. Arka tarafta tamamlamış olacağız, arka tarafı ördüğümüzde. Şimdi bu sırada cep çalışmamızın 7. sırasında ilik çalışması, ikinci ilik çalışmamızı yapacağız. Bu arada ben 3. burgumu da yaptım arkadaşlar. Bakın, cep çalışması sırasında 3. burgumu da yaptım. Şimdi iliğimize doğru gelelim. 2 tersimizi örelim. 2 düzümüzü örelim. Başını dolayalım. Bakın, 2 ilmeği birlikte ters örelim. 3 ilmek düzümüzü örelim. Bakın, kaç sırada bir ilik çalışması yapıyoruz. Şuradan bakın, ilik çalışması yaptığımız yerden sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ve 17. 17 sıra arayla ilik çalışmalarımıza devam edelim. İkinci ilik çalışmamızı
açmış olduk. Şimdi arka tarafa döndüğümüzde düzleri düz, tersleri ters olarak örelim. 2 ilmek düzümüzü örelim. Bakın bu şekilde örüyoruz. İkinci iliğimizi açmış olduk. Şimdi arka tarafı tamamlayıp ön tarafa geldiğimizde bakın cebimizde 3 diş ters vardı. 3 diş haroşa vardı. Şimdi burayı ön tarafta başlatacağız arkadaşlar. O şekilde cep çalışmamızı tamamlamış olacağız. Evet, bu sırayı tamamlayalım. Arka tarafta cep çalışmamız tamamlanmış oluyor. Yani 8 sırayı tamamlamış oluyoruz. Evet, arka tarafı tamamladık. Düzleri düz, tersleri ters örerek. Şimdi dönüyoruz ön tarafa. Ön tarafta 3 diş ters oluşturuyoruz. 3 diş haroşa oluşturuyoruz. Haroşa derken arkadaşlar hep düz örmeyeceğiz. Ön taraftan ters, arka taraftan düz olarak öreceğiz ki bakın bu dişler düşecek. Evet, bakın sayalım: 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 sırayı tamamladık. 8 sıra sonunda ters olarak 18 ilmeğimizi sayalım isterseniz şuradan: 2 4 6 8 10 12 14 16 ve 18. 18 ilmeğimizi ters örerek cep çalışmamızı tamamlayacağız. Evet, ön taraftan 18 ilmek tersimizi ördük cebimizin üzerine. Şimdi düzleri düz, tersleri ters olarak öreceğiz. Bir de arka tarafta göstereyim arkadaşlar. Evet, arka tarafta cebimize doğru gelelim. Evet, bakın cebimizin üzerine geldik. Burada ne yapıyoruz? 18 ilmeğimizi düz örüyoruz ön tarafa ters düşmesi için. Şimdi arkadaşlar şöyle göstereyim. Üçüncü dişi de beraber örelim isterseniz. Döndük ön tarafa. Cebimizin üzerine geldik. 18 ilmek tersimizi ördük ve cebin üst kısmını tamamladık arkadaşlar. Evet. Bakın. 1 2 3. Şimdi şöyle gösterelim ya da bu cep ördükten sonra arkadaşlar bakın bu kol kısmına gelinceye kadar kaç sıra öreceğiz ona bakalım. Oraya gelinceye kadar örelim ve dönelim. Bakın şuradan bu şekilde gelelim.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Evet arkadaşlar bakın. Arka taraftan saydığımızda 23 sıra. 23 sırayı oluşturacağız. Daha sonra buradaki kol çalışmamıza başlayacağız. Evet, bu arada arkadaşlar burgu çalışmamızı, saç örgüsü çalışmamızı unutmayalım. 8 diş arayla 9. sırada, yani 8 sıra arayla 9. sırada burgularımızı koyuyoruz. Şimdi ben kola kadar geleceğim. 23 sıra öreceğim. Kola geldiğimde hemen dönüyorum. Burada da 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 sıra daha tamamlayacağım. 2 sıra sonunda burgumu yapacağım. Kaçıncı burgumu yapacağım? 1, 2, 1, 2, 3, 4. burgumu yapacağım. Evet, ben 23 sırayı tamamlayıp hemen dönüyorum. Bu arada ilk çalışmamızda unutmayalım arkadaşlar. 17 diş arayla da ilk çalışmamız var. İlk çalışmamızda 17 diş tamamlandığında üstte ilk çalışmamızda unutmayalım. Evet. 22 sırayı tamamladık arkadaşlar. 22 sırayı tamamladık. 23. sırada bakın. 23. sırada artık koldaki, yani kol evine başlayacağız. Koldaki lastiklerimizi yapacağız. Kademe 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 lastik yapacağız. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24. 24 tane lastik yapacağız arkadaşlar. Bakın 24 tane lastik yapacağız. Kademe kademe de devam edeceğiz. Şimdi 23. sıradayız ve lastik işlemine başlıyoruz. Sağ tarafı başladığımızda önce bu tarafı örüyoruz. Yani model olan tarafı, saç örgüsü olan tarafı, sona doğru geliyoruz. Sağ tarafta örerken sona doğru başlıyoruz. Bakın arkadaşlar, sona doğru başlıyoruz. Ama sol tarafta hemen ilk başta kol lastiğimizi, yani kol evine başlayacağız. Şimdi ne demiştik? Kademe kademe gideceğiz. İlk 3 ilmeğimiz aynen bu şekilde. Burada da ilk 3 ilmeğimiz düz olacak. Yani 3 ilmek olacak yine. Çünkü bakın arkadaşlar, bu ilmek döndüğü zaman bu 2 ilmek tam görünüyor. Eğer 2 ilmek yaparsak burada tek ilmekmiş gibi görünecek. Evet, 3 ilmek düz ördüm. 2 ilmek ters ördüm. Ne demiştik? Bakın, kademe kademe koyacağız. Yani ön sırada öreceğiz, arka sıradan öreceğiz, diğerini koyacağız. Ön sıradan öreceğiz, arka sırada öreceğiz, diğerini koyacağız. Şimdi 3 ilmek düz, 2 ilmek tersimizi koyduk. Şimdi ön taraftan öreceğiz, arka taraftan öreceğiz. Tekrar ön tarafa geleceğiz. Bakın arka tarafta ne demiştik? Düzleri düz, tersleri ters. Şu kol kısmını göstermek istedim, orada başlatmak istedim. Bakın 5 ilmeğimiz kaldığında 3, 5. Bakın düzü düz, tersi ters. Yani kol boyunca lastiğimiz devam edecek arkadaşlar. Evet, bakın. İlk 3 ilmeğimizi düz örüyoruz. Tersimizi örüyoruz. Şimdi bakın 4 ilmek ekliyoruz. Ne yapıyoruz? 2 düz, 2 ters. Her öne geldiğimizde arkadaşlar, dediğim gibi kademe kademe 4 ilmek ekleyeceğiz. Düz ters olarak ekleyeceğiz. Bakın 3 düz 2 tersle başladık. Döndük geldik ön tarafa. 2 düz 2 tersle devam ediyoruz. Şimdi tekrar ön tarafa geldiğimizde tekrar 2 düz 2 ters. Diğer ön tarafa geldiğimizde tekrar 2 düz 2 ters. Evet, arka tarafta ne yapıyorduk? Düzleri düz, tersleri ters. Yani burada düzler, tersler omuza kadar, yeleğin bitimine kadar, kol bitimine kadar devam edecek. Modeli koyduğumuz gibi düzleri düz, tersleri ters. Yani arka tarafta geldiği gibi örüyoruz. Şimdi arkadaşlar bakın, bir daha başlatalım beraber. Daha sonra burada 10 ilmek kalıncaya kadar kademe 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 gideceğiz. Ne yapıyorduk? Önce 3 düzümüzü, bakın burada başlattıklarımız belli zaten. Başlattıklarımızı örüyoruz. Yani 2 düz 2 tersimizi, 2 düz 2 tersimizi örüyoruz. Bakın. Şurayı 3 düz demeyelim de 2 düz diyelim ki kafanız karışmasın. Bu kenarda kalacak ilmek. 2 düz 2 ters 2 düz 2 ters. Ne yapıyoruz?
2 düz, 2 ters. Bunu kademe kademe devam edelim arkadaşlar. Videoyu uzatmak istemiyorum. O yüzden şimdi ben bu işlemi tamamlayacağım. Burada 10 ilmek kalıncaya kadar 2 düz 2 tersime devam edeceğim. Daha sonra hemen dönüyorum. Evet, videoyu burada başlattım arkadaşlar. Son 4 ilmeğimiz, yani 2 düz 2 ters örerken beraber başlatalım ki burada yaka kesimine de başlayacağız. Evet, bakın son düğme iliğimi de açtım, onu da göstereyim size. Artık son düğme iliğimizi açtık. Yaka kesimlerine de başlayacağız. Bakın 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 kademe kademe geldik. Her ön sırada 4'er ilmek ekledik. 2 düz 2 ters olarak son 4 ilmeğimizi eklerken yaka kesimine de başlıyoruz. Daha sonra bunu kol boyunca lastik öreceğiz arkadaşlar. Evet, 2 düz 2 ters 2 her ön sıraya geldiğimizde ne demiştik? Kademe kademe koyuyoruz lastikleri demiştik. Şimdi son lastiğimizi koyarken bakın düz ilmeklerimize geldik. 2 düz 2 ters. Burada kaç ilmeğimiz kalması lazım? 2 4 6 8 10. 10 tane ilmeğimiz. Bakın son kademeyi yaparken yaka kesimine de başlıyoruz. 8 ilmeğimizi örelim. Daha sonra bakın arkadaşlar, 2 ilmeğimi çevirerek 2 ilmeğimi çevirdim sağa doğru. Sağa doğru kestim. Bakın arkadaşlar, burada da sola doğru, yani nasıl keseceğiz? Burada da, yani bu sağ tarafı yaptığımızda da sağa doğru kesim yapıyoruz. 2 ilmeğimizi birlikte alıp. Burada da ilmeklerimizin yönünü düzeltip bu şekilde örüyorsanız düzeltme, benim gibi örüyorsanız düzeltin arkadaşlar. Farklı örme şekilleri var. Yani içten alarak örenler var. Onların düzeltmesine gerek yok. Sağa doğru kesim yapacaklar. Burada tekrarlıyorum. Sağ tarafı ördüğümüzde sola doğru kesim. Sol tarafı ördüğümüzde de sağa doğru kesim. Bakalım şuradan 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24. Yani bu 24 olduğunda, buradaki lastiğimiz 24. olduğunda, yani 22, 24 olduğunda burada hemen ilk kesimimize başlıyoruz. Bir önceki sırada bakın arkadaşlar, bir önceki sırada da son son iliğimizi ne yaptık? Açtık. İliğimizi 17 sıraya bir açacağız arkadaşlar. Unutmadan örelim ki sonra sökmeyelim. Evet, 2 tersimi ördüm. Bakalım buradan 1 2 3 4 5 6 7 8. Evet, burgu sıram gelmiş. Ne yapıyorduk? 6 ilmeğimi çıkardım. Öndeki 3 ilmeğimi aldım. Arka taraftan, ön taraftan da arka taraftaki 3 ilmeğimi ön tarafa doğru aldım. Bakın. Tekrarlıyorum arkadaşlar. Bir daha göstereyim. Bakın. 6 ilmeğimi çıkardım. Ön taraftaki 3 ilmeğimi arka taraftan aldım. Getirdim arka tarafa doğru. Arka taraftaki 3 ilmeğimi de sağ şişime aldım. Ön tarafa geçirdim. Yani ilmekler az olduğu için aparatlara gerek yok arkadaşlar, ama zorlanırsanız şişlerle tutturarak veya aparatınız varsa onlarla geçirerek devam edebilirsiniz. Evet, 6 ilmek saç örgümüzü örelim. Her ön sırada da kesimlere başlayalım arkadaşlar. Yani her ön sırada kesimlerimizi yapalım. Tabii devam ederken de saç örgümüzü unutmayalım. Evet. Evet, artık yaka kesimine bakın. Şuraya başladık arkadaşlar. Buradaki kesimlere başladık. Lastiğimizi kol boyunca öreceğiz. Yani omuzlarımıza kadar öreceğiz. Her ön sıraya geldiğimizde de 2 ilmek 2 ilmek olarak keseceğiz. Saç örgümüze de devam edeceğiz. Şimdi bir daha beraber yapalım arkadaşlar. Evet, arka tarafta ne yapıyorduk? Geldiği gibi düzleri düz, tersleri ters.
Düzleri düz, tersleri ters. Ön tarafta da öyle arkadaşlar. Düzleri düz, tersleri ters. Saç örgülerimizi unutmayacağız. Şimdi ön tarafa kesime doğru gelelim. Bir daha beraber keselim. Daha sonra ben kesim boyunca öreceğim. Yani omuzlara kadar öreceğim. Evet bakın son 2 ilmeğimiz kaldı. Ne yapıyorduk arkadaşlar? Çeviriyorduk. Sağa doğru kesiyorduk. Evet. Bu şekilde arkadaşlar her ön kısımda bakın her ön kısımda sağa doğru kesimler yapacağız. Bakın toplam kaç tane saç örgümüz olacak onu da söyleyeyim ben size. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. de vurgu yapmıyoruz. Yani saç örgüsünü yapmıyoruz. 13. de ilmek toplayıcıya ilmeklerimizi bırakıyoruz. Devamlı önümüzde dursun ki. Evet, 2 kesimi beraber yaptık arkadaşlar. Şimdi kesimlere bu şekilde devam ediyoruz. Son ilimizi açtık biliyorsunuz. Son ilimizi açmıştım. Artık saç örgülerimize dikkat ederek yani 8 sıraya bir 9. sırada saç örgülerimizi yapıyoruz. Vurgularımızı koyuyoruz ve her ön kısımda kesmeye devam ediyoruz. Kaç defa kesiyoruz? Onu şöyle göstereyim. Bakın. Burada 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Burada 14 tane ilmeğimiz kalacak. Burası bizim burgu tarafımız, model tarafımız. Burada 14 tane ilmeğimiz kalıncaya kadar şu 3 ilmeği 2 olarak sayalım arkadaşlar. 2, 4, 6, 8 tekrar sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12 ve 14. Bakın son kesimde 2 düz yan yana gelmiş olacak. Yani düzle bitireceğiz. Kesimi düzle bitireceğiz arkadaşlar. 14 tane kalıncaya kadar burada kesime devam edelim. Evet bakın şöyle ilerlettik. Son kesimde beraber yapalım. Daha sonra bu önü de yani sol tarafı da ilmek toplayıcıya alalım ve arka tarafa başlayalım. Evet 3 düzümüzü örüyoruz. 2 tersimizi örüyoruz. 2 ters 2 düz olarak devam ediyoruz. Ve demiştik bu tarafta 14 tane ilmeğimiz kalacak, kol tarafında 14 tane ilmeğimiz kalacak demiştik. Evet bakın son kesimi yapıyorum. Ne demiştik? Sağa doğru. Evet. Şimdi şunu 2 olarak sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Burada bir tane ilmeğimiz var biliyorsunuz. Şimdi bu taraftaki ilmeğimiz 14 tane kalıncaya kadar. Yani toplam kaç tane ilmeğimiz kalmış olacak? 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30. Birer de bu tarafta var. 3 burada, 3 burada biliyorsunuz düzlerimiz. 32 tane ilmeğimiz kalmış olacak. Daha sonra ne demiştik? İlmek toplayıcıya bırakacağız. Toplayacağız. Arka tarafı öreceğiz. Şimdi bu taraftan ördük. Bakın arkadaşlar. Burada en son kesimde bakın ip bu tarafta kaldı. Çünkü en son kesimde ördük. Arka taraftan da ördük. İpimiz bu tarafta kaldı. Burada da bakın en son kesimde yaptık. Arka taraftan öreceğiz. İpimiz bu tarafta kalacak. Bu sizi yanıltmasın. Burada ön tarafta kaldı. Yani yaka kesiminde kaldı. Burada da kol kesiminde kalacak. Evet, son kesimden sonra arka tarafta da öreceğiz. Yani bu tarafta bırakmış olursak ipi arkadaşlar, burada bırakmış olursak bir sıra eksik örmüş olacağız. Arka taraftan öreceğiz. Burada kol tarafında kalacak ipimiz. Evet, arka taraftan da örelim. İlmeklerimizi ilmek toplayıcıya alalım. İki ön tarafımız bitti. Evet bakın arkadaşlar 2 önü bitirdik. Yani sağ tarafı ve sol tarafı ördük. Önleri bitirdik. Ne demiştik? Sol tarafı beraber ördük.
düğmeliklerini açtık. Burada son kesimden sonra bakın, burada son kesimden sonra düz taraftan ördük, arka taraftan ördük ve ipimiz bu tarafta kalacak. Bakın burada da arkadaşlar son kesimden sonra, bakın son kesimden sonra bu keserek geldik, son kesimden sonra bu taraftan ördük, arka taraftan ördük. İpimiz bu sefer bakın ön tarafta kaldı. Önleri bitirdik. Bakın arkadaşlar, burada başlarken ne yapmıştık? Burada başladığımızda arka tarafta ilmeklerimizi attık. Arka taraftan başladık. Arka taraftan başlarken 3 ters 2 düz 3 ters 2 düz olarak ördük ki ön tarafa düz düşmesi için. Bakın arka tarafı örerken ben hazırlık yaptım arkadaşlar, videoyu uzatmamak için. Arka tarafta da başlarken arka tarafı 88 tane ilmekle başladım. Arka tarafı başlarken de 3 düz 2 ters 3 düz 2 ters 2 düz 2 ters olarak devam ettim. Neden burada düz başladım? Bu tarafa ters düşmesi için. Dikerken arkadaşlar bakın, burada düz burada ters birleşimi olacak. Bakın şu şekilde 2 düz 2 ters olarak devam, yani 3 ilmek olarak o yüzden başladık. Birer ilmek dikişe gelecek. 2 düz 2 ters olarak devam edecek. Tekrarlıyorum arkadaşlar. Burada arka taraftan başlarken ters olarak başladım. 3 ters olarak başladım ki öne düz düşmesi için. Bakın iki tarafında düz düşmesi için ve 3 ilmekle başladık. 3 ilmekle bitirdik. Bu taraf dikişe gideceği için. Arka tarafta da bakın. Arka tarafta da düzle başladım ki ön tarafa düz düşmesi, ters düşmesi için dikiş yaparken bakın şu şekilde, bakın burada dikiş yaparken ters düz olarak devam etmesi için. Umarım anlaşılmıştır arkadaşlar. Ben şimdi arka tarafı başladım. Şimdi buradan lastik bitimine kadar bakın arkadaşlar. Burada lastik bitiminden kola kadar, buraya kadar 50 sıra. Bu terslerden, dişlerden sayacaksınız. 50 sıra. Lastik bitiminden kol yerine kadar 50 sıra öreceksiniz. Düz ve ters olarak. Burada da ben lastiğimi bitirdim. Ön 4 sıra ördüm lastiğimi. Lastiğimiz 14 sıraydı biliyorsunuz. 14 sıra ördükten sonra bakın arka tarafta ters, ön tarafta düz olmak üzere ördüm. Yani burada anlatacak bir şey olmadığı için arkadaşlar 88 tane ilmeğimi attım. 14 sıra lastiğimi ördüm. Bakın buralara dikkat ediyoruz. Ters düşecek. Ters düşecek. Arka tarafta düz olarak başlayacağız. 3 ilmekle başlıyoruz. 3 ilmekle bitiriyoruz. Aralarda 2 düz 2 ters olarak devam ediyoruz. 50 sıramızı tamamladık. Şimdi 50 sırayı tamamladıktan sonra bir tanesini kaldıralım artık. 50 sırayı tamamladıktan sonra buradaki kol lastiklerimizi koyacağız arkadaşlar. İki tarafa da. Şöyle göstereyim. İki tarafa 50 sırayı tamamladıktan sonra kol yerine geliyoruz. Kademe kademe dörder dörder 2 düz 2 ters 2 düz 2 ters önlerde koyuyoruz, arkalardan örüyoruz. Önlerde koyuyoruz, arkalardan örüyoruz. Bakın başlarken nasıl başlayacağız arkadaşlar? Şöyle göstereyim. Bakın nasıl başlamıştık? 3 düz 2 ters başlamıştık. Sıra sonuna geldiğimizde de aynı şekilde öreceğiz. Bakın 3 düz 2 ters. Sıra sonunda 5 ilmeğimiz kalıncaya kadar örüyoruz. Evet, sıra sonuna geldik. 5 ilmek kaldığında bakın 3 5. Burada tersle başlatıyoruz. Bakın burada başlarken sıra başında olduğumuz için 3 düz, bakın 3 düz 2 tersle başlamıştık. Burada sıra sonunda olduğumuz için 2 ters 3 düzle bitiriyoruz. Yani ön tarafta olduğu gibi kademe kademe öreceğiz arkadaşlar. Kademe 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 koyacağız. 24 ilmek lastik oluncaya kadar buna her ön sırada kademe kademe devam edeceğiz. Bakın 3 ters ördüm, 2 düzümü ördüm. Sıra sonuna kadar 5 ilmeğimiz kalıncaya kadar ters olarak örüyoruz. 5 ilmeğimiz kaldığında düz gördüğümüzü düz, ters gördüğümüzü ters olarak örüyoruz. Ön tarafta bir daha beraber yapalım arkadaşlar. Evet, sıra sonuna geldik. Bakın burada 5 ilmek kaldığında ne yapıyoruz? Düzleri düz, tersleri ters örüyoruz. Evet. 2 düz, 3 ters. Şimdi ne yapıyoruz? Ön taraflara, sağ ve sol tarafa
4'er ilmek ekliyoruz. Nasıl ekliyoruz arkadaşlar? Ne demiştik? Kademe kademe. Düzlerimizi örelim. 3 düzümüzü örelim. 2 tersimizi örelim. Evet, 4 ilmek ekliyoruz. 2 düzle başlıyoruz. 2 tersle bitiriyoruz. 2 düz 2 tersimizi koyduk. Her ön yüze geldiğimizde 2 düz 2 ters. Her ön yüze geldiğimizde 2 düz 2 ters. Ama sıra sonuna geldiğimizde, şimdi sıra sonunda da anlatacağım arkadaşlar. Sıra sonuna bir daha gelelim. Orada tersle başlatıyoruz. 2 ters 2 düz olarak başlatıyoruz. Sol taraf olduğu için. Burada başlatırken düzle başlatıp tersle bitiriyoruz. Burada da arkadaşlar bakın, tersle başlatıp düzle bitireceğiz. Tersimiz bu tarafta. O kısmı da göstereyim arkadaşlar. Daha sonra ilerleteceğim. Şimdi orayı da izah edeceğim ben size. Lastiğimizi tamamlayalım. Daha doğrusu sıra sonuna gelelim. Şimdi sağda ve solda 24 ilmeğimiz 2 ters 2 düz oluncaya kadar, 24 sağda 24 solda oluncaya kadar öreceğiz. Orayı tamamladığımızda devam edeceğiz daha arkadaşlar. Son parçamız. Sıra sonuna geldik. Bakın. Bakın. 2 ters 4 ilmeğimiz kalıncaya kadar. Bakın buradan hariç. 3 düz 2 ters. Burada 4 ilmeğimiz kaldı. Şimdi ne yapıyoruz? Bu tarafta düzle başlıyorduk. Bakın arkadaşlar. Burada düzle başlayıp terse bitiriyoruz. Burada tersle başlıyoruz. 2 ters. Yani sol tarafı tersle başlatıyoruz. 2 düz. Her ön yüze geldiğimizde bu tarafta tersle başlatıyoruz. Burada düzle başlatıyoruz. 4 ilmek olarak başlatıyoruz. 2 ters 2 düz olarak kademe kademe. İki tarafta da 24 ilmeğimiz oluncaya kadar bu işleme devam ediyoruz. Aynı buradaki gibi arkadaşlar. Bakın buradaki gibi şöyle göstereyim, yan yana getireyim. Sağdan ve soldan 24 tane 2 ters 2 düzümüz olacak. Bu şekilde devam edeceğiz. Evet, bakın son sırayı beraber yapalım diye videoyu başlattım arkadaşlar. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. 24 tane 2 ters 2 düzümüz oluyor. Buradaki bir tane ilmekleri de sayarsak 25 tane oluyor. Evet. 2 ters 2 düz 2 ters 2 düz olarak düze kadar, düz örgümüze kadar gelelim. Son düz ve terslerimizi koyalım arkadaşlar. Evet. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Evet. 2 düz, 2 tersimizi de son olarak koyduk. Evet. Bakın 24 tane 2 ters, 2 düzümüz oldu. Ön tarafta olduğu gibi. Evet. Sol tarafa doğru gelelim. Evet, 4 ilmeğimiz kala. 2 ters 2 düz olarak son olarak koyacağız. 2 4. Evet, 2 ters 2 düz. Şimdi arkadaşlar burayı bu şekilde, bakın şöyle göstereyim size. Ne demiştik? Lastiğimizden sonra koltuk altına kadar 50 sıraydı. Koltuk altından bitişe kadar, tekrar omuzlara kadar 50 sıraydı. Bunu unutmayalım. Burada da şimdi 40 sıra öreceğim arkadaşlar. 40 sıra sonra ense kısmına lastik koyacağız. 40 sıraya tamamlayacağız arkadaşlar. 40 sıraya tamamladıktan sonra 10 sırada tamamen ense ile beraber koltuktaki terslerle düzlerle beraber enseyi de dahil ederek 10 sırada 2 ters 2 düz öreceğiz arkadaşlar. Burada yanlışlık yaptım. Evet. 10 sırada ense ile beraber öreceğiz ve bu yeleğimizi bitireceğiz. Evet, arka tarafı tamamladım arkadaşlar. Ben ne demiştik?
40 sıra öreceğiz. Bakın 40 sıra ördükten sonra 10 sırada 2 ters 2 düz olarak devam ettim. Yani ense kısmında 2 ters 2 düz olarak lastik olarak devam ettim. Toplam 50 sırayı tamamladım. Yani 50 sıra sonra tekrarlıyorum arkadaşlar. 50 sıra sonra bakın 50 ters sonra lastiğimizi koyduk. 50 sıra sonra lastiğimizi koyduk. Kol yerimizi koyduk daha doğrusu. Kol yerimizde 40 sıra gittik. Daha sonra 10 sırada ense kısmında lastik oluşturduk. Şimdi bakın arkadaşlar, bu şekilde koyuyoruz. Birleştireceğiz artık önleri ve arkaları birleştireceğiz. Şöyle yapalım. Biraz daha kaldıralım. Bakın önler yan yana getirdik. Düzler iç içe, tersler dış kısımda arkadaşlar bakın. Şimdi ilk önce bu tarafı birleştireceğiz. Daha sonra enseden devam edip diğer tarafı birleştireceğiz. Şöyle tığımı da alacağım ben. İsterseniz şişinizle de birleştirebilirsiniz arkadaşlar. İsterseniz şişle de birleştirebilirsiniz. Ben bu şekilde birleştireceğim. Böyle birleştirebilir miyim? Yaparım herhalde. Eğer böyle birleştirebilirsem şişe almayacağım. Birleştiremezsem şişe alacağım arkadaşlar. Bakın. Bir ilmek buradan aldım. Bir ilmek buradan aldım. İkisini birlikte birleştirdim. Bakın. Bir ilmek ön taraftan aldım. Bir ilmek böyle zor mu olacak? Bir ilmek arka taraftan aldım. Üçünü birlikte çektim. Bir ilmek buradan aldım. Bir ilmek buradan aldım. Üçünü birlikte çektim. Yalnız sıkı olmasın arkadaşlar. Sıkı çekmeyin. Toplar yoksa. Dikiş yeri toplar. Aldım. Üçünü birlikte çektim. Bakın bir ilmek buradan aldım. Bir ilmek de bu taraftan aldım. Üçünü birlikte kapattım. Ön taraftan bir ilmek aldım. Arka taraftan bir ilmek aldım. Bu şekilde kapattım. Şimdi arkadaşlar ilmek bitinceye kadar, omuzdaki ilmekleriniz bitinceye kadar bu şekilde kapatalım. Evet, bu tarafı kapattık. Buradaki ipimizle bir defa düğüm atalım. Daha sonra temizleriz arkadaşlar. İçeriye doğru yedirip temizleriz. Şimdi buradan şöyle sıkalım. Sabitleyelim burayı. Şimdi ense kısmını kapatacağız. Ense kısmını kapatırken bakın. Şöyle yapalım bu tarafa. İki ilmeği birlikte aldık. Çektik. Evet. Ense kısmını da bu şekilde kapatalım. Son 32 ilmek kalıncaya kadar. Siz örerek de kapatabilirsiniz arkadaşlar. Böyle benim gibi tığla da kapatabilirsiniz. Yani şişinizle örerek kapatabilirsiniz. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 ve 32. Omuzlarda 32 ilmeğimiz kalmıştı biliyorsunuz arkadaşlar. Evet, buradan bir ilmek daha keseceğiz. 32 tane ilmeğimiz olacak. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 31 ve 32. Evet, şimdi evet, bu tarafı şişe geçirdim arkadaşlar. O taraf ters tarafta olduğu için şişe geçirmek zorundaydık. Evet, bakın. Aynı şekilde şöyle yapalım. Diğer tarafı birleştirdiğimiz gibi. Evet, ilmeğimizi bu tarafa aldık. Şimdi aynı şekilde bir buradan alıyoruz. Bir buradan alıp iki ilmeği birlikte kestik. Bir bu taraftan aldık. Bir bu taraftan aldık. Arkada bir ilmeğimiz olduğu için 3 ilmeği birlikte kesiyoruz artık. Bir ön taraftan aldık.
Bir arka taraftan aldık. Birlikte kestik. Evet, bu tarafı da tamamlayıp hemen dönüyorum. Bu tarafı da bitirdim. Şöyle kilitleyelim. Evet. İçe doğru yedirelim. Bakın arkadaşlar, şu şekilde bu taraflardan yedirirseniz şöyle şimize yapalım isterseniz. Kalın oldu tığ çünkü. Buralardan yedirerek daha sonra keselim. Evet, diğer iplerinizi de bu şekilde arkadaşlar yedireceksiniz. Daha sonra en sonunda şu şekilde kilitleyelim ki daha sıkı dursun. Evet. Evet. Bunu da aynı şekilde buralardan arka tarafta yedirelim. Şimdi bakın. Benim dikiş şeklim arkadaşlar, ben tığla dikiyorum. Siz iğneyle de dikebilirsiniz. Bakın şu şekilde başlatalım. Daha sonra son haliyle düğmelerini dikeceğim. Son haliyle sizinle paylaşacağım. Düğmeleri dikerken göstermeme gerek yok sanırım. Evet, bakın. Bu şekilde tam uçtan aldım. Buradan aldım. Kilitledim. Daha sonra atlatmadan, bakın arkadaşlar, zincir görünümlü yerlerden atlatmadan alıyorum, çekiyorum. Atlatmadan bu şekilde kenardaki ip bitsin diye bununla başlattım arkadaşlar. Alıyorum ve çekiyorum. Şöyle yapalım, bakın. Aldım. Çektim. Bu şekilde buralardan aldım. Evet. Ben bu şekilde dikiyorum arkadaşlar. Dediğim gibi siz iğneyle de dikebilirsiniz. Evet, bakın. Gayet güzel, temiz bir dikiş oluyor. Hangisi kolayınıza gelirse. Şimdi ben iki tarafı da dikeceğim. Düğmeleri de diktikten sonra hemen dönüyorum. Bunu kilitleyelim artık. Evet, şu şekilde de yapalım. Tekrar kilitleyelim. Evet, şöyle yapalım. Evet arkadaşlar, yeleğimizi bitirdik. Düğmelerini diktim. Son olarak size enini ve boyunu vereyim. Kaç tane ip gitti onu başta söyleyeyim arkadaşlar. Üçüncü ipimden bu kadar ip kaldı. 4 numarayla ördük demiştik. Enini ve boyunu verdikten sonra bu videomuzda noktalayalım. Bakın arkadaşlar, eni 36 santim, boyu 38 santim, boyu da 38 santim. Şöyle göstereyim. Boyu da 38 santim. 2 ve 3 yaş grubu, 3,5 yaş grubuna kadar diyelim. Evet. Kaç tane ip gittiğini söyledik. 4 tane düğmemizi diktik ve bu videomuzu noktaladık. Arkadaşlar, sizinle bir şey paylaşacağım. Ben devamlı bebek örgüleri örüyordum. Depremzedelere, yardım derneklerine ve bugün de oğlum Filistin'e de gönderelim anne dedi. Biraz biriksin. Bu kanalı yeni açtım. Sırf hem
hem sizinle paylaşayım hem de biriktirip yardım derneklerine göndereyim. Yani Filistin'e, depremzedelere, yardım derneklerine ben daha önce örüp gönderiyordum. Yani örüp biriktirip gönderiyordum fırsat buldukça. Çünkü benim bir kanalım daha var. Bunu bebek örgüleri üzerine açtım. Hem öreyim sizinle paylaşayım hem de yardım derneklerine biriktirip göndereyim. Yani bu ikinci kanalı açmamın sebebi de arkadaşlarımın vasıtasıyla. Yani hem örüyorsun, ip paran çıkar hem de bilgilerini paylaşırsın dediler. Ve ben de böyle bir şey düşündüm. Sizin de desteklerinizi, yardımlarınızı bekliyorum. Yani yorumlarda, işte aboneliklerde desteğinizi bekliyorum arkadaşlar. Yorumlar yaparak, abone olarak bana destek verirsiniz. Ben de elimden geldikçe videolarıma yetişmeye çalışırım. Dediğim gibi çünkü ikinci kanalım da var benim. Bu kanalıma da yetişmeye çalışırım. Yetiştikçe, ördükçe de, biriktirdikçe de sizinle paylaşırım. Hatta sizinle gönderirken de paylaşırım arkadaşlar. Ama tabii ki çok birikmesi lazım. Öyle bir iki tane yapıp da göndermek olmaz. Çünkü ben işte 10-15 oldukça gönderiyordum. 10-15 oldukça gönderiyordum ama artık daha fazla birikmesini istiyorum. Ördükçe, videolar çektikçe biriktireceğim ve bunu yardım derneklerine göndereceğim bunları arkadaşlar. Evet, gönderirken de inşallah sizinle kaç tane biriktirdiğimi video olarak paylaşırım. Nereye göndereceğimi sizinle paylaşırım. Şöyle isterseniz bir de uzaktan gösterelim. Tam net, daha net görülmesi için. Evet, şöyle arka tarafını da göstereyim. Gayet güzel, titiz bir çalışma oldu. Şöyle bakalım. Evet, bakın ense kısmında bu şekilde lastik yaptık. 4 tane düğmemiz var. Burgularımızı yaptık. Cep çalışmamızı yaptık ve videomuzu noktaladık. Evet, ne diyelim arkadaşlar? Yeni bir videoda, yeni bir çalışmada görüşmek üzere. Takipte kalın, sevgiyle kalın. Desteklerinizi unutmayın lütfen. Hoşça kalın.